İnsan beyni yiyen amip, beyin yiyen parazit. Bu tabirleri daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama zaman zaman haberlerde şöyle hızlıca bahseder ve haberi izleyen yüzme severleri bir güzel uykusuz bıraktıktan sonra hayatlarına devam ederler. Ama bu parazitin varlığı bir gerçektir. Adı da telaffuz edebildiğim kadarıyla Naegleria fovleri. Tatlı ve sıcak ya da ılık suları seven bu parazit, burundan içeri su ile birlikte girdikten sonra beyne kadar ulaşıyor ve hızla çoğalarak beyin zarını yemeye başlıyor. Genellikle de enfeksiyon kaynaklı beyin ödemi sebebiyle ölüme yol açıyor. Bu parazite maruz kalanlarda hastalık kendisini ortalama 5 gün, en fazla 12 gün içerisinde belli ediyor. Belirtiler başlangıçta neredeyse bütün hastalıkların belirtileriyle aynı. Baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, iştah kaybı ve tat alma duyusunun kaybı gibi soğuk algınlığı belirtisi de olabilecek belirtiler. Ancak bunların yanında hastada görülen zihinsel karmaşa ve bulanık görme belki daha ayırt edici belirtiler olarak kabul edilebilir. İlerleyen safhalarda ise parazite maruz kalan hastada ense sertliği, dikkat eksikliği, denge kaybı ve halüsinasyonlar gözlenebiliyor. Süreç ne yazık ki büyük oranda ölüm ile sonuçlanıyor. Peki bu tehlikeli bakteri nerelerde bulunuyor? Bu sorunun cevabı geniş. Nehirler, göller, termal sular, kaplıcalar, iyi klorlanmayan havuzlar ve hatta evimizdeki su borularında dahi bulunma ihtimali var. Yani abdest alırken burnumuza çektiğimiz suyun içerisinde bile küçük bir ihtimalle de olsa bulunabilirler. Burada kilit nokta şu: suyun temizliği. Bu parazit genelde su içerisinde bulunan bakterilerle besleniyor ve o şekilde çoğalıyor. O yüzden düzenli ve yeterli oranda klorlanan sularda ya da denizin tuzlu suyunun içerisinde yaşamına devam edemiyor. Üstelik bu amip yalnızca burundan beyne ulaşabildiğinde tehlike arz ediyor. Yutmanız durumunda ise herhangi bir hastalığa sebebiyet vermiyor. Kulağa korkutucu gelse de hastalığın görülme oranı son derece düşük. O kadar düşük ki laboratuvar koşullarında bakteriyi etkisiz hale getiren bir tedavi bulunmuş gibi görünüyor olsa da ilacın test edilmesi için yeterli hasta bulunmadığından tedavinin etkinliği de bilinmiyor. Bugüne kadar ABD'de görülen vakalarda ölüm oranı %97. Ancak görülen vaka sayısı çok düşük. En çok vaka rapor eden ABD'de bile bu sayı 57 yıl içinde 148 hastadan ibaret. Yani yılda 2 ya da 3 kişi enfekte oluyor. Ülkemizde bu parazitin ölüme sebep olup olmadığı ile ilgili yaptığım araştırmalarda çok fazla sonuç bulamadım. Ancak 2009 yılında Ankara'da, 2017 yılında Eskişehir'de birer vatandaşımızın bu parazite maruz kaldığını, 2022 yılında da 18 yaşındaki bir gençte hastalığın tespit edildiğini ve veterinerlik fakültelerimizin Türkiye genelindeki sularda yaptığı araştırmada da bu parazite rastladığını öğrendim. Hastalık sık görünmediği için bu parazit nedeniyle gerçekleşen bazı ölümlerin menenjit ya da beyin iltihabı olarak kayıtlara geçmiş olması olasılığından bahseden doktorlar da var. O yüzden bu tür sorunlar yaşandığında suyun buruna alınması durumu varsa doktorların bilgilendirilmesi gerekebilir. Kısadan ise şudur ki, temizliğinden kesinlikle emin olmadığınız sulardan uzak durun. Özellikle nazal yıkama yapacaksanız ya kaynatılmış su ya da saf su kullanın. Yıkama aparatlarınızın temiz olduğundan da emin olun. Keza ABD'de genelde görülen göllerden parazit kapma vakalarının dışında nazal yıkama yaptığı sudan bu paraziti kapanlar olduğu da görüldü. Temizliğinden emin olmadığınız bir suda yüzecekseniz burun tıkacı kullanmayı ve kapabileceğiniz tek parazitin de bu olmadığını unutmayın. Tedbirli, dikkatli ve temiz olmakta fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni, yorum ve paylaşım benim için önemli bir destektir.